Herkese merhaba, ben Buse. Biliyorsunuz son dönemlerde örgü gömlekler oldukça moda oldu ve ben de bir tane model oluşturdum ve bunu sizlerle paylaşacağım. Gerçek sayılar uzun ve büyük olduğu için örmesi de zaman alacağı için ben minik bir taslak üzerinde size modeli göstereceğim. Daha sonra gerçek sayılarla nasıl ördüğümü de anlatacağım sırt ön parçalar için. İki renk kullanıyorum. İsterseniz tek renk kullanabilirsiniz. Kullandığım ip Alize Cotton Gold ama dilerseniz akrilik iplerle de örebilirsiniz. Bu şekilde bej ve kahverengi rengini tercih ettim. Siz istediğiniz renkle ve istediğiniz ip çeşidiyle örebilirsiniz. Akrilik ipler ve merserize ipler yaz için uygun olabilir. Kış için daha kalın ve yünlü ipler tercih edebilirsiniz. Eğer farklı bir ip kullanacaksanız bakın bu şekilde ipin üzerinde örmeniz gereken tığ numarası, önerilen tığ numarası bu şekilde yazıyor olacaktır. Oradan tığ numaranızı seçebilirsiniz. Ben 3 milimetrelik tığ kullanacağım. Bu şekilde. Çok bol olsun istemiyorum. Model görünsün istediğim için biraz sık olsun istiyorum. O yüzden 3 milimetre kullanacağım. Eğer eliniz bolsa veya daha sıkıysa ona göre tığ numarası seçebilirsiniz. Bakın ipim %55 pamuk ve geri kalanı da akrilik bir ip. İsterseniz %100 akrilik ve %100 merserize iplerle örebilirsiniz yaz için. İpin dokusunu göstereyim. Bu şekilde. Her mevsimde kullanılabilecek bir ip tercih ettim. Benim öreceğim gömlek erkek bedeni için ve oversize yani geniş duracak bir gömlek. Ama video içerisinde anlatırken nasıl bedeni daha küçük veya büyük örebileceğinizden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Modeli örmeye açık renk ile başlayacağım. Parmağıma doladım. Tığım 3 milimetre. Bir tane düğüm yapıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Ben küçük bir model üzerine çalışacağım için 26 tane zincir çekiyorum. Orijinalinde 136 tane zincir çektim. ...26 zincirimi tamamladım. Bu çektiğimiz zincir bizim gömleğimizin boyunu belirleyecek. Eğer siz bel kısmında dursun istiyorsanız daha az zincir çekebilirsiniz. Ben dediğim gibi erkek için oversize yani geniş örüyorum. O yüzden biraz uzun durmasını istediğim için 136 tane zincir çektim. İkili trabzanlarla çalışacağım. Onun için çektiğiniz zincir sayısının üzerine artı 2 tane daha zincir çekin. Bu sadece başlangıç noktasında kenar kısmının düzgün durması için. İkili trabzanlarla çalışacağım. İkili trabzan yapmak için tığın başına doladım. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğime batıyorum. Tekrar ipi doladım ve aynı boşluktan çıktım. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. İpi doladım. Önce ikisini ördüm. Daha sonra ikisini ördüm. Tekrar yanındaki ilmeğe bir tane daha ikili trabzan. Yanındakine de ikili trabzan. Ve toplamda 4 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki zincir sadece dönüş noktasının düzgün durması için onu biz trabzan olarak saymayacağız. Bir zincir, aradaki bir ilmeği atlıyorum ve yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum ve bunu 4'e tamamlıyorum. Tekrar bir zincir, bir ilmek atlayıp yanındakine batıyorum ve 4'e tamamlıyorum trabzanları. Yani 4 tane ikili trabzan, bir tane kafes yapacağız. Dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir ilmek atlayıp yanındakine batıyorum. Bu şekilde görünmesi gerekiyor. 4 tane ikili trabzan, bir zincir, ilmek atlıyoruz ve 4 tane ikili trabzan.
Sıra sonuna geldiğimde 2 tane ilmeğim kaldı. Bir zincir ve son ilmeğe batarak kafes modelle sırayı bitirmiş oldum. Eğer siz farklı bir zincir sayısıyla başladıysanız son model başladığınız gibi 4 trabzanla bitebilir. O sıkıntı değil. Ama eğer böyle kafeste bitsin istiyorsanız zincir sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim 136 zincirle başladığım modelde aynen bu şekilde bitiyor. Trabzanla başlayıp kafes modelle son buluyor sıra. İlk sıramızı tamamladık. İkinci sıraya başlarken 2 tane zincirle başlıyoruz. Örgümü çevirdim. Aynı noktada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü ben zincirleri trabzan olarak saymıyorum. Eğer siz trabzan olarak sayıyorsanız ona göre devam edebilirsiniz buraya batmadan. Önümde kafes model olduğu için bir zincir yapıyorum. Ve trabzanların üzerine birer tane trabzan yaparak modelime devam ettiriyorum. 4 ikili trabzandan sonra yine kafes model. O yüzden bir zincir ve tekrardan trabzana geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım ve trabzanlarla bitirdim. Üçüncü kez tekrar 2 zincirle başlıyorum. Örgümü çevirdim. Bu kremle ördüğüm modeli 3 sıra boyunca devam ettirdim. Daha sonra renk değiştireceğim. 2 zincirle yükseldim ve aynı noktadan trabzanla başlıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bir tane kafes. Bunu da sıramın sonuna kadar devam ettireceğim. Daha sonra kahverengiye geçiş yapacağız. Üçüncü sıramı da tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Dilerseniz siz renk değiştirmeden de devam edebilirsiniz. Şimdi geçeceğim rengi parmağıma doladım. Üçüncü sırayı tamamen bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi renk değişikliği yapacağım. Son sırada yaptığım trabzanın bakın şurada oluşan ilmeğine batıyorum. Kahverengiyi doladım ve boşluklardan geçtim. Bu şekilde renk değişikliği yapmış oldum. Ve 2 zincirle yeni sırama başlıyorum. Örgümü çevirdim. Bu sırada farklı bir model yapacağım. Yine küçük kafes modellerini aynı şekilde değişiklik yapmadan öreceğim. O yüzden trabzan üzerinde bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, kafes modeli olması için bir tane daha trabzan yaptım. Bu şekilde. Alttaki küçük kafesler devam edecek. Farklılık şurada olacak. Bu 4 tane olan trabzanların üzerinde de kafes yapmak istiyorum. Ama 2 zincirle 2 zincir yaptım. 2 tane ilmek atlayacağım için ve üçüncüsüne batıp ikili trabzanımı yaptım. Yani bu şekilde geniş bir kafes modelimiz oldu. Bir zincir küçük kafes modeli yapacağım için ve trabzanın üzerine bir tane trabzan. 2 zincir, 2 ilmeği atlıyorum. Üçüncüsüne ikili trabzan, bir zincir. Küçük kafes, 2 zincir, geniş kafes, bir zincir. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bunu bir sıra yapacağım. Daha sonra kahverengi rengi bırakıp bej renkle devam edeceğim. 2 zincir ve sıramın sonuna geldim. Bir kere daha renk değişikliği yapmak istiyorum. O yüzden burada ipimi kesiyorum. Geçeceğim rengi parmağıma doladım. Tekrar renk değiştirmeyi göstereceğim. Hemen şurada trabzanın altındaki ilmeğe batıyorum. İpi doladım. Boşluklardan geçtim. 2 zincirle yeni sırama başlıyorum. Şimdi artık kahverengi modelden sonra
Altta yaptığımız bej renk modeliyle devam edeceğim için boşlukları doldurarak devam edeceğim. Örgümü çevirdim. Aynı şekilde trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Normalde burada bizim 2 zincir yaptığımız yerde 4 tane trabzanımız vardı. İlkini yaptım. İkisini boşlukta yapıyorum. Çünkü zaten 2 tane zincir çekmiştik. Kalan 4. trabzanı ise trabzan üzerine. Küçük boşluğumuz bir zincir. Yine 2 zincir çektiğim yere geldim. Boşlukta 2 tane ikili trabzan. 4. trabzanın üzerine bir zincir. Yine küçük kafes modeli. Ve bunu 4'e tamamlıyorum. İkisi boşluğun içinde. 4.'sü ise trabzan üzerinde bir zincir. Bu şekilde modeli devam ettiriyorum. Sıramın sonuna kadar modelimi devam ettirdim. Yeni sıraya başlarken 2 zincir ve önüme geldiği şekliyle örmeye devam edeceğim. Bej rengi 3 sıra boyunca devam ettirdikten sonra yine kahverengi modeli öreceğim. Bahsettiğim gibi. Sadece ortadaki kısımlarda 4 tane trabzan olduğu için ve 2 tane trabzanı atladığımız için 2 zincir çekiyoruz. Burada ise küçük kafesler yaptığımız yerde bir tane zincir çekiyoruz. Ben yine 3 tane tamamlıyorum. Bir sıra kahverengi ile örüyorum. Eğer siz kahverengi kısmı da veya herhangi bir renkte, ikinci bir renkle ördüğünüz kısmı aynı şekilde devam ettirmek isterseniz devam ettirebilirsiniz. Modelde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu sadece arada bir renklilik, farklılık olsun diye yaptığım bir şey. Bu şekilde. Şimdi ben sırt kısmı size göstereceğim. Ölçüsünü ve kaç sıra ördüğümden bahsedeceğim. Daha sonra diğer kısımları da anlatarak ilerleyeceğiz. Gömleğimizin sırt modeli bu şekilde. Tamamı kadraja sığmıyor ama ben şu şekilde göstereyim. Bahsettiğim şekilde modeli anlattığım gibi ördüm. Herhangi bir değişiklik yapmadım sırt kısmında. 3 tane bejle, bir sıra ise kahverengi ile ördüm. İlmek sayısı 136 artı 2. Artı 2 olan kısım sadece dönüş kısmı için. Siz gömleğinizin boyunu daha kısa yapıyorsanız ona göre zincir çekip artı 2 yaparak anlattığım şekilde örebilirsiniz. Ben toplamda 63 sıra boyunca ördüm ve genişliği 59 santim oldu. Boyu ise 64 santim. Bu şekilde uç kısmı, ipleri henüz gizlemedim. Alt kısmı da bu şekilde uzanıyor. Bu şekilde. Dediğim gibi daha kısa istiyorsanız ona göre kendinize göre zincir sayısı çekebilirsiniz. Göz kararı bir zincir çekip omuz kısmından aşağıya doğru tutarak hangi kısımda dursun istiyorsanız ona göre bir model oturtabilirsiniz. Sırt kısmımız bu şekilde. Şimdi ön kısmı anlatacağım. Ön parça yine aynı uzunlukta 64 santim. Yine 136 artı 2 ilmekle başladım. Yani toplamda 136 tane ilmekle ördüm. Sadece bunda yaptığım farklılık renk sıralaması oldu. Model aynı. Siz de isterseniz bakın size de fikir olsun. Bu şekilde renk sıralaması yapabilirsiniz. Farklı bir görünüş elde edebilirsiniz. Ben sırt kısmını anlattığım gibi yaptım. Ön kısımlarda sadece farklılık yaptım. Bu şekilde. Son sıralarda zaten kahverengi kısımda yaptığım kısmı tekrarlamadım. Anlatacağım o kısmı örerken. Bir de yakada eksiltmeler yaptım. Bu zorunlu bir şey değil. Yaka kısmına geldiğimde bu kısmı da anlatıyor olacağım. Ön kısım 136 tane ilmekle başladığımız için 64 santim uzunluğu, 30 santim ise genişliği. Bu şekilde bakalım. 30 santim. Bu benim birinci parçam bitti. İkinci parçayı da eksiltme kısmına kadar ördüm. O kısmı da anlatacağım. Şu şekilde yatay göstereyim. Eğer bu şekilde örmek isterseniz ekranı durdurabilirsiniz. Sadece renk sıralamasını farklı yaptım. Model aynı anlattığım gibi.
4 trabzan, 1 boşluk. Geniş boşluklarda ise 2 zincir yaptım. Bu şekilde. Şimdi diğer parça kısmını anlatacağım. Bu şekilde. Ön parçayı anlattığım şekilde 136 artı 2 ilmekle başladım. Siz hangi sayıyla başladıysanız ilmek sayısının bir önemi yok. Ve bunu 28 sıra boyunca devam ettim. 28. sırayı kapatmadım çünkü yaka için eksiltme yapacağım. Bu kısım opsiyonel, dilerseniz yapmayabilirsiniz. Yaka örme kısmına gidip isterseniz bir bakın, o kısımda anlatıyor olacağım. Eksiltme yapmazsanız sadece dikim kısmında biraz farklılık yapmanız gerekecek. Ve duruşu da biraz farklı olabilir. O kadar. Şimdi ben 28. sırayı kapatırken en son 4 tane ilmeğim kaldı. Ve bu 4 ilmekte eksiltme yapacağım. 4 ilmekten önce kafes modelimi bir zincir yaparak normal örer gibi bir zincir yapıyorum. Ancak buradaki trabzanlara batarken 2 tane eksiltme yapacağım. Tığımın başına doladım. İlk trabzanın tepesine battım. İlkini ördüm. Tekrar tığımın başına doladım. Yanındaki trabzanın tepesine battım. İlkini ördüm. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte ördüm. Son 2 ilmeği de aynı yöntemle eksilteceğim. Tığımın başına doladım. İlmek çıkardım. İlk ikisini ördüm. Tekrar batıp ilmek çıkardım. İkisini ördüm. Daha sonra üçünü ördüm. Eksiltmeyi yapmış oldum. 2 zincir. Örgümü çevirdim. Yine eksiltme ile başlayacağım. Bu şekilde. Tığımın başına doladım. İlmek çıkardım. Bu şekilde. İlkini ördüm. Tekrar doladım. İlmek çıkardım ve gösterdiğim yöntemle eksiltmemi yaptım. Bir tane eksiltme yaptım. Bir zincir ve modelin geri kalan kısmını aynı şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Alt kısımda herhangi bir eksiltme yapmayacağız. Bakın yaka kısmı bu şekilde. Alt kısım şekilde göstereyim. Buraya kadar devam edeceğim. Zaten kafes modelle bitiyor demiştim. Buradan sonra 2 zincir çekip modelimi aynı şekilde bu eksiltme noktasına kadar devam ettireceğim. Şimdi sıra sonuna kadar ne görüyorsam aynı şekilde öreceğim. Bundan sonra bu kahverengi kısımda yaptığım modeli yapmayacağım. Aynı şekilde 4 tane trabzan, bir zincir, kafes modeli yapıp devam edeceğim. Şimdi alt kısma kadar modelimi örmeye devam ediyorum. 28. sırada böyle gelirken eksiltmemi yapmıştım. Daha sonra 29. sıraya başlarken yaptım. Sıra sonuna kadar ördüm, yani gömleğin alt kısmı. Daha sonra örgümü burada çevirdim. 30. sıranın sonuna geldiğimde eksiltme yapacağım. Yine 2 tane eksiltme yapacağım. Bu sırada boşluğu iptal edeceğim buradaki. 4 tane olan ikili trabzanın ikisini ördüm. Bu ikisini eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Yine tığımın başına doladım. Boşluğun içine batıp eksiltmemi yapıyorum ve son ilmeğe de batıyorum. Böylece 2 eksiltme ile sırayı kapatmış oldum. 2 zincir. Yeni sıraya başlarken de eksiltme ile başlayacağım. Tığımın başına doladım. Aynı yöntemle 2 tane ilmek eksiltiyorum. Bir zincir, çünkü file modele denk geldi. Ve sıramın sonuna kadar ne görüyorsam aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Şu an yaka kısmı bu şekilde görünüyor. Yeniden eksiltme yaptığım noktaya kadar ördüm.
Şimdi biz 28. sırada, 29. 30. ve 31. sıralarda eksiltmeler yaptık. 32. sırayı eksiltme yapmadan bitireceğim. Klasik 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir ve 2 tane kalan trabzanımı da örüyorum. Böylece ön kısım tamamlanmış oldu. Bu işlemi diğer yaka için de aynı şekilde yaptım. Bu şekilde. Şimdi artık ipimi kesip dikim aşamasına geçebiliriz. Daha sonra kolları öreceğiz. İpimi kesiyorum, bir tane zincir yapıp bunu da sıkılıyorum düğüm olsun diye. 32 sıra boyunca devam ettik. 28, 29, 30 ve 31. sıralarda eksiltme yaptık dediğim gibi. Çok derin olmayan bir yakamız oldu. Şimdi arka ve ön parçaları dikeceğim. O kısımları da anlatacağım sizlere. Şimdi parçaları ben bu şekilde koydum. Arka taraf, sırt ve ön kısımlar. Buralar eksiltme yaptığımız yerler olduğu için yaka kısımları şu şekilde yakınlaştırayım. Şimdi dikiş yaparken omuz kısmını dikeceğim önce. Şu şekilde hizalıyorum. Zaten eksiltme yaptığımız için bu kısımları dikmeyeceğiz. Yaka aslında burada bitiyor bizim. Buraya kadar dikebilirsiniz ama dar bir yaka olacaktır. O yüzden ben biraz geride bırakıp bu şekilde dökümlü olmasını istiyorum. Yani aslında buraya kadar, buradaki bir önceki kahverengi noktaya kadar dikmeyi planlıyorum. Yine de dikince hoşuma gitmezse duruma bakacağım. Bu şekilde bir yaka açıklığımız olmuş olacak. Eğer siz eksiltme kısmını yapmadıysanız dümdüz kare bir yakanız olacaktır. Yine aynı şekilde sanki eksiltme yaptığınız kısım varmış gibi bu şekilde baz alabilirsiniz. Ve göz kararı omuz kısmını dikip bu şekilde yakanın açık kalmasını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar açık yapabilirsiniz yakayı. Bunda herhangi bir sınır yok elbette. Şu şekilde benim istediğim yaka açıklığı şöyle göstereyim. Bu şekilde. Eğer eksiltme yapmadıysanız dediğim gibi siz de aynı şekilde böyle bir omuz payı bırakıp yaklaşık bir karış, bakın. Omuz payı bırakıp orta kısmı yaka için ayırabilirsiniz. Ben şimdi tığ ile dikeceğim. İsterseniz iğne ile dikebilirsiniz. Şu kısma kadar ben dikiş yapacağım ve o kısımları tabii ki de göstereceğim. Eğer daha derin bir yaka yapmak istiyorsanız eksiltme yaptığınız kısma daha geriden başlayabilirsiniz. Ya da ben 2-2 eksiltmiştim. Siz daha da derin istiyorsanız birden derinleşmesi için 3-4 eksiltme yapabilirsiniz tek sırada. Ama ben o şekilde istemedim. Hatta benim bu son yaptığım hani çok da gerekli bir örme stili değil aslında. Sadece ben küçük bir V yaka istedim. Hani boyun kısmı çok dar olsun istemediğim için. Şimdi ters kısımdan bu birinci parçayı ben dikeceğim. Arka parça zaten ters kısımda. Şu şekilde tersini hizalıyorum. Tığla dikeceğim ve bu uçtan yaka kısmına kadar dikişimi yapacağım. Krem renkli dikmek istiyorum ve dediğim gibi tığ ile dikeceğim. İğneyle de dikebilirsiniz veya hangi yöntemle istiyorsanız. Bir tane düğüm yaptım. Ön ve arka parçayı tersten sabitleyeceğim. Önce ön parçanın köşesine ve sırt battım. Ya ama aslında bana bakan ön parça ve arka parçaya aynı şekilde köşeye battım. İlmek çıkardım ve kayma dikişiyle iki parçayı sabitledim. Dikiş bu tarafa doğru devam edeceği için örgümü çeviriyorum. Ve arkalı önlü denk gelen ilmeklere batıp ilmek çıkarıyorum ve kayma dikişiyle dikişimi yapıyorum. Ön parçanın bakın trabzan kısmı denk geldi.
trabzanın içine batıyorum. Arkadaki de trabzan, onun da içine batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişi. Batıyorum, ilmek çıkardım, kayma dikişi. Bu şekilde bahsettiğim noktaya kadar omuz kısmına dikiş yapacağım. Dikişimi gösterdiğim şekilde yapmaya devam ettim. İplerimi de iç kısma aldım. Gizlemesi kolay olsun istediğim için. En son bu noktada dikişimi yaptım. 1 veya 2 zincir çekebilirsiniz. İpimizi kesiyoruz. Bunda düğüm yapıyoruz çözülmesin diye. Şimdi diğer kısmı da aynı yöntemle dikeceğim. Ön kısımdan duruşunu göstereyim. Bu şekilde. Arka ve ön kısmın örüntüsü farklıydı hatırlarsanız benim. Ama siz aynı şekilde ördüyseniz dikmesi daha kolay olacaktır. Bu şekilde görünüyor önden dikiş. Arkadan ise bu şekilde. Şimdi diğer kısmı da hizalayacağım. Diğer yaka kısmı burada. Onu da aynı şekilde aynı noktaya kadar dikiş yapacağım. Yine krem renkli ipimi alıyorum. Bir tane düğüm yapıyorum. Omzun uç kısmından boyun kısmına doğru dikiş yaptığım için hizalaması daha kolay oluyor benim için. İki uç kısmı sabitleyeceğim. Önce ön parçanın köşesine, daha sonra arka parçanın köşesine batıyorum. İlmek çıkarıp içinden geçirdim. Örgümü çeviriyorum. Önce ön parçaya batıyorum. Daha sonra arka parçanın aynı hizasına batıyorum. İki taraftan da ilmeği geçirip kayma dikişi yapıyorum. Bu şekilde aynı hizaya kadar dikişime devam edeceğim. Dikişi aynı şekilde ilerlettim. Zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece omuz parçamız tamamlanmış oldu. Şimdi yan kısmı dikeceğim aynı yöntemle. Şu şekilde göstereyim. Alt kısımdan kol kısmına doğru dikişimizi yapacağız ve bir kol açıklığı bırakmamız gerekecek. Şu şekilde ne kadar bollukta bir kol istiyorsanız o kadar genişlikte bir kol bırakabilirsiniz. Ben geniş olsun istediğim için şu şekilde tahminim bir kol açıklığı bırakacağım ve alt kısımdan başlayacağım dikmeye. Üst kısma doğru devam edeceğim. O kısımları göstermeyeceğim. Anlattığım yöntemle dikiş yapacağım. En son bıraktığım açıklığın ölçüsünü ve omuzun ölçüsünü sizlere vereceğim. Omuzu da göstereyim tekrardan. Bu şekilde. Şimdi yan kısmı öreyim. Daha sonra kol kısmında kalan kısımları anlatmaya devam edeceğim. Gömleğin yan kısmının dikişini yaptım. Ön kısımdan böyle görünüyor. Ve kol açıklığını bıraktım. Şimdi bu omuz ölçüsünü ve kol açıklığının ölçüsünü sizlere vereceğim. Ben kolu da geniş örüyorum. Tam 20 santim kol açıklığı. Bu alt kısımda. Omuz payına bakalım. Dikişin başladığı yer 17 santimde omuz payı vermişim. Bu yeterli dediğim gibi. Erkek bedeni için uygun ölçüler. Oldukça dökümlü ve oversize duruyor. Şimdi ben diğer kolu ördüm. Şimdi bu kolu öreceğim sizlerle birlikte. Dikiş kısmından bahsetmek istiyorum. Aynı omuzda gösterdiğim gibi dikişlerimi yaptım. Ön ve arka parça eşit başladığım için aynı ilmekler denk geldi. Ve
dörtlü trabzan ördüğümüz kısımlara kadar dikişimi yaptım. 2 tane ön tarafta, 2 tane de arka tarafta kalacak şekilde dikişlerimi devam ettirdim. Kolu üzerinde öreceğim. Dönerek öreceğim için hem buradaki örüntü bozulsun istemedim. Şu şekilde daha anlaşılır olması için. Bakın, kolun başladığı kısım. 2 ön taraftan, 2 de arka taraftan trabzan kalacak şekilde dikişlerimi yaptım. Böylece örerken buradaki dörtlü bozulmamış oldu. Eğer boşluğa kadar örerseniz de ön ve arkada 2 tane boşluk var gibi duracağı için o şekilde yapmadım. Böyle küçük bir detay bu da. Yine krem renk ile başlayacağım. Kolu üzerinde öreceğim. Ama isterseniz siz dikdörtgen bir parça örüp kolu tutturabilirsiniz. Yine düğüm yapıyorum. Bir tane. Ön veya arka parçadan fark etmez. Zincirle sabitleyelim. Batıyorum. Trabzanın üzerine bir tane kayma dikişi. 3 zincir. Ve gördüğüm gibi örüntüyü devam ettireceğim. Şimdi 2 tanesini buraya vermiştik. Dönüşte de bu 2'yi yapacağız ve burası dörtlü olmuş olacak. Bir zincir. Küçük boşluklarda birer tane zincir çekiyorduk. Onun için ve örüntüyü dönerek gördüğüm şekilde öreceğim. Kolu daha yarısına kadar ördüm. Omuz payına geldim. Burada omuz dikişi var. Şimdi 4 ön ve arkada bu şekilde devam edersem 8 parça olmuş olacak. O yüzden sanki bu dikiş noktası bir ilmekmiş gibi bir zincir çekiyorum. Ve hemen diğer trabzanın üzerine batıp bu şekilde burada bir boşluk yapmış oldum. Ve geri kalan kısmı da aynı şekilde gördüğüm gibi örerek başlangıç noktasına kadar ilerliyorum. Başlangıç yerine kadar ördüm. Zincirle başlamıştık. En son 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Zincirin üzerine batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişi. Yeni sıraya başlarken bundan sonra hep 3 zincirle başlayacağım ve bu zincir aynı zamanda benim trabzanım gibi olacak. O yüzden hemen yanındaki trabzana bir tane trabzan yapıyorum ve örüntüyü gördüğüm şekilde devam ettireceğim. Tekrardan kolun üzerinden dolanıp artık omuz kısmında bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadı. Örüntü çünkü tamamlanmış oldu. Çevresini dolanacağım. Bu noktaya geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı yapacağım. Bu şekilde. Ve zincirimin 3. zincirimin tepesine batıp kayma dikişiyle sıramı kapatacağım. Bu kol uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar devam edebilirsiniz. Ben diğer kolu şu şekilde göstereyim. Desenleri aynı yaptım. Sırt kısmında ördüğümüz şekilde yaptım. Yani 3 tane kremle ördüm. Bir tane kahverengi ile bir küçük bir de büyük file model yapıyordum. O şekilde ördüm. Siz dilerseniz aynı desenle devam edebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. 3 tane ördükten sonra kahverengi ile bir sıra gittim. Tekrar 3 tane ördüm ve 6 tane ikili trabzan yaparak bu modeli es geçtim. Sadece bu motifle 6 sıra boyunca örerek sıramı bitirdim. Onu 6 yapmamın sebebi de sırt kısmında, bakın burası 3 tane ilmek sırt kısmında kalıyor. 3 ilmek de kol kısmında ördüğüm kısım. Sanki burada 6 tane devam ediyormuş gibi görünüyor. O yüzden ben de kolun uç kısmına 6 sıra boyunca devam ettirdim. Bu kol giyildiğinde erkekte dirsek kısmına kadar uzanıyor. Yani kısa durduğuna bakmayın çünkü omuz payı da var. Şu şekilde.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra boyunca kol kısmını devam ettirmişim. Şimdi diğer kısmı da öreceğim. Ve yaka kısmını ve en son olarak da düğme kısmını sizlere gösterip gömleğimizi bitireceğim. Ben şimdi bu şekilde gördüğüm örüntüyü devam ettiriyorum. Her iki kolu da anlattığım gibi ördüm ve tamamlandı. Tişört formunda yapacağım için benim için bu kadar uzunluk yeterli. Ama siz daha uzun isterseniz devam edebilirsiniz. Dirsek kısmına denk geliyor. Bu şekilde 14 sıra örüldüğünde, eğer aynı ölçülerle yapıyorsanız. Şimdi yaka kısmına geçmeden önce ön kısımda, düğme dikeceğim kısımda birkaç sıra boyunca ikili trabzan yapmak istiyorum. İsterseniz sık iğne yapabilirsiniz. Bir tane düğüm yaptım. Alttan veya üstten hiçbir fark yok. Sabitliyorum kayma dikişiyle. İki zincir. Aynı ilmekten trabzan yaparak başlıyorum. Trabzan üzerlerini trabzan yaptıktan sonra gördüğüm boşluklarda da trabzan yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bunu devam ettireceğim. Yaka kısmından başlamıştım. Alt kısma kadar her gördüğüm noktada birer tane ikili trabzan yaptım. Bir sıra örüp bırakabilirsiniz. Ben toplamda 3 sıra öreceğim. Yeni sıraya başlarken 2 zincir yapıyorum. Eğer sık iğne yapıyorsanız tek zincir yapabilirsiniz. Örgümü çevirdim ve her gördüğüm trabzan üzerinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer uç noktaya geldiğimde yine 2 tane zincirle yeni sırama başlayacağım. Ve dediğim gibi toplamda 3 sıra bunu devam ettirmiş olacağım. Siz düğmenizin büyüklüğüne göre istediğiniz sıra kadar devam edebilirsiniz. Bunu hiç yapmayabilirsiniz ama ön kısmın daha düzgün durmasını sağlıyor bence. O yüzden bir sırada olsa sık iğneyle gitmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi toplamda 3 sıra örüp daha sonra yaka kısmına geçiş yapacağım. 3 sıra boyunca devam ettim. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Düğmeyi daha sonra dikeceğim. Önce yaka kısmını öreceğim. Daha düzgün hizalamak istiyorum. Şu an görüntüsü bu şekilde. Şimdi yaka kısmına geçiş yapıyorum. Şu an ön kısım bu şekilde görünüyor. Tamamı kadraja sığmadığı için katladım gömleği. En son dediğim gibi düğmeleri dikeceğim. Eğer siz yaka kısmında eksiltme yapmadıysanız yine dikerken dediğim gibi belli bir pay bırakmanız gerekiyor. Burası zaten yaka gibi kıvrılıyor görüyorsunuz. Şimdi biz ekstra bir yaka öreceğiz. Eksiltme yapın veya yapmayın. Bu payı örün veya örmeyin. Biraz geriden yakayı örmeye başlarsanız duruşu daha güzel olacaktır. Ama isterseniz de en uç kısımdan itibaren yakayı da örebilirsiniz. İsterseniz bir deneyin. Belki hoşunuza gidecektir o şekilde. Ben şimdi yakayı örmeden önce bir sık iğne ile etrafını turlayacağım. Uç kısımdan başlayacağım. Kenarlar daha düzgün dursun istediğim için. Yakayı örmeye başlarken de burada eksiltme yapmaya başladığım kısım zaten burada belli oluyor. Bu kısımdan itibaren yakayı da örmeye başlayacağım. Sırt kısımda kullandığım motifi kullanacağım. Yine 3 sıra krem, 1 sıra kahverengi şeklinde. Yine ipime bir tane düğüm yapıyorum. Uç kısımdan batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi ben uçtan başlayıp bütün çevresine dolanıp diğer uç kısma kadar sık iğne yapacağım.
Sadece düzgün durması için yapıyorum bunu. Daha sonra ise yaka kısmını öreceğim. Şimdi bu şekilde sık iğnelerimi yan kısımda gördüğüm trabzan kenarlarına batarak yapacağım. Diğer uç kısma kadar devam ettim. Bir tane zincir çekip ipimi kestim. Şimdi yaka şu an bu şekilde görünüyor. Hangi ilmeği batacağımız daha net görünür oldu. Her iki tarafa işaretleyiciler koydum gördüğünüz gibi. Başlangıç yerimi karıştırmamak için yaptım bunu size anlatırken. Toplamda bu her iki işaretlicinin olduğu noktalardan itibaren 68 tane ilmeğim var. 68 tane ilmek üzerinde çalışacağım. Yine krem renkle başlayacağım. Sırt kısımda kullandığım deseni örmek istiyorum. Dilerseniz sadece ikili trabzan veya sık iğne yapabilirsiniz. Düğüm yaptım. Sarı olan işaretleyicimin olduğu ilmeğe batıyorum. Kayma dikişi. 1 2 zincir. Aynı noktadan trabzanla başladım. Bir zincir. Boşluk yapacağım için bir ilmek atladım. Ve bu ilmeğimi 4'e tamamlıyorum. 4 tane ikili trabzan. Ve tekrardan boşluk yapacağım için bir zincir, bir ilmek atlıyorum. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar devam ediyorum. Neredeyse sıramın sonuna geldim. En son yine boşlukla bitti. 2 zincir örgümü çeviriyorum. Şimdi artış yapacağım ama yapmayabilirsiniz. Dümdüz örerek devam edebilirsiniz. Sadece bu kenardaki bir olan ilmeği ben 4'e tamamlamak istiyorum ve daha yayılan bir yaka istiyorum. O yüzden artış yapacağım. İlk ikili trabzanımı yapıyorum ve tekrar aynı noktada bir tane daha ikili trabzan yaptım. Geri kalan bütün ilmeklerde gördüğüm şekilde örüyorum. 4 tane ikili trabzan, bir zincir ve tekrardan trabzanlar şeklinde diğer uç noktaya kadar devam edeceğim. Diğer uç noktada da bir tane artış yapacağım. Bu sarı noktaya geldiğimde aynı noktada 2 tane ikili trabzan yaparak sırayı kapatacağım. Şimdi o kısma kadar devam ediyorum. Diğer uç noktaya kadar ördüm. Bir zincirden sonra normal bir trabzan yapıyorum. Ama artış yaparak kapatacağım için aynı noktada bir trabzan daha yapıyorum. Ve 2 zincirle yeni sırama başlıyorum. Örgümü çevirdim. Bu sıraya da başlarken artış ile başlayacağım. 2 tane olan trabzanımı 3'e çıkaracağım. İlki ve tekrar aynı noktada ikili trabzan yapıyorum. Geri kalan bütün ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Diğer uç noktaya geldiğimde kapatmadan buradaki 2 trabzanı 3'e çıkaracağım. Şimdi o kısma kadar örmeye devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Sıramı bitirmeden bir artış daha yapacağım. Aynı noktada bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir. Şimdi ben buradaki trabzanları 4'e tamamlamak istiyorum. O yüzden bir artış daha yapacağım. Bu artışlara dilediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Duruşu nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Eğer dik duran hakim yaka formunda bir yaka istiyorsanız aslında bu kadar örmeniz yeterli olacaktır. Hatta 2 sıra örseniz bile kafi.
Ben katlanan bir yaka istediğim için devam edeceğim örmeye. Kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Ördükten sonra karar vereceğim. Şu şekilde arkaya doğru katlanan bir yaka elde etmek istiyorum. En azından şöyle 8-10 santim kadar uzasın istiyorum. Şimdi son kez bu sırada artışla başlayacağım. 2 zincirden sonra aynı noktada 2 tane trabzan yaparak artışımı yapıyorum. Geri kalan kısımları gördüğüm şekilde öreceğim. Şu an 4'e tamamlamış oldum. Diğer uç kısma geldiğimde sıramı bitirirken artış yaparak bitireceğim. Bu noktaya geldiğimde 3 tane olan trabzanım 4'e çıkmış olacak. O noktaya kadar devam ediyorum. Sıramın diğer ucundayım. Artışımı yaptım ve 4'e tamamladım. Renk değiştireceğim. Kahverengiyi parmağıma doladım. Şu aradaki yerden tığımı geçirdim. Ve ilmek kayma yaptım. 2 zincirle yeni sırama başlıyorum. Örgümü çevirdim. Siz isterseniz sadece bu desenle de devam edebilirsiniz. Aynı renkte de devam edebilirsiniz. Sadece sık iğne veya sadece ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ben sadece gömlekli bir bütünlük olsun istediğim için bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi artışları artık bitirdim. Daha fazla artış da yapmayacağım. Sırt kısmında yaptığımız deseni hatırlarsanız şu şekilde önce bir trabzanla başlıyoruz. 4 tane trabzan gördüğümüz yerde 2 zincir çekiyoruz. 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne bir tane ikili trabzan. Geniş bir boşluk yaptık. Bir zincir. Küçük boşluklarda bir zincir çekip ilmek atladıktan sonra desenimize devam ediyoruz. 4 trabzan olan yerlerde 2 zincir. Bir boşluk olan yerlerde ise bir zincir. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Neredeyse sıramın sonuna geldim. Tekrardan renk değiştireceğim. Yine aradaki şu yerden battım. Ve ilmeğimden kayma dikişi yaptım. 2 zincirli yeni sırama başlıyorum. Sırt kısmında yine hatırlarsanız 2 zincir çektiğimiz yerlerde 2 tane trabzan yapıyorduk. Önce ilk trabzanla başlıyorum. Boşlukta 2 tane ve trabzan tepesine 1 tane. Küçük boşluklar aynı kalacak şekilde devam edeceğim. Ve bunu 4 sıra boyunca devam ettireceğim. Şu an bu şekilde görünüyor. Şimdi ben yaka kısmını kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Ördükten sonra hem yakanın ölçüsünden bahsedeceğim hem de kaç sıra ördüğümden bahsedeceğim. Daha sonra düğme kısmını da dikeceğiz ve gömleğimiz tamamlanmış olacak. Şimdi ben dediğim gibi 5 ile 4 sıra devam ettikten sonra eğer geçersem tekrardan kahverengi modele geçiş yapacağım. Şu an şu şekilde katlandığında böyle duruyor. Burası zaten eksiltme yaptığım yer. Burası zaten küçük bir yaka gibi görünüyor. Şu an yaka oldukça küçük. Dediğim gibi en azından şöyle 10 santim olana kadar örmek istiyorum. Ördükçe duruşuna bakacağım. Sizlerle de kalan kısımları paylaşıyor olacağım. Yakayı örmeyi bitirdim. Toplamda 14 sıra ördüm. Katlandığında bu şekilde görünüyor. Ben biraz geriden ördüğüm için böyle geriye doğru yayılmaya müsait. Belki sonradan şu şekilde katı bozulmasın diye bir dikiş yapabilirim ama ona karar vermedim henüz. Size de fikir olsun. Şu şekilde açıldığında
Böyle görünüyor yaka kısmı. 14 sıra. Ölçüsünü vereyim. 12 santim boyunca örmüşüm. Şöyle genişliğini de vereyim ama tam doğru sonuç olmayabilir. 34 santim. Şimdi sadece düğmeyi dikme kısmı kaldı. Daha sonra gömleğimiz tamamlanmış olacak. Kadraja sığmadığı için zaten Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi dikmeye alt kısımdan başlayacağım. Gömleğimi hizalıyorum. Şimdi ben düğme deliği yapmadım. Çünkü ikili trabzan ördüğüm için kenarda düzgün durması için bu trabzan delikleri benim düğmem için ideal. Bakın bu şekilde küçük bir düğme kullanacağım için içinden geçebilecek mesafede. O yüzden bu kısmı dikeceğim. Sanki burada delik varmış gibi bu kısımdan geçireceğim. Şimdi iğneyle dikiş yapacağım için bu kullandığım kahverengi iple dikiş yapacağım. Ama isterseniz daha ince bir iple de dikiş yapabilirsiniz. Bu şekilde alttan düzgün olacak hizada buraya koyacağım. Tam sıfır dikmeyeceğim ama isterseniz şu şekilde sıfırda dikebilirsiniz. Alttan şöyle yarım santim kadar bırakıyorum. İpimin ucuna düğüm attım. Arka taraftan çıkmaması için arkadan iğnemi geçireceğim. Ön kısma doğru getirdim. Ve buradaki ikinci delikten tekrar arkaya gönderiyorum. Bu şekilde bir ileri bir geri dikişimi yapmış olacağım. Birkaç sefer ileri ve geri yaptıktan sonra bakın şu şekilde deliğe yerleştirip arkaya göndermeden şöyle çıkarıyorum. Yine ön tarafa alıyorum. Şu an tam düğmenin arkasında. 1-2 tur düğmenin etrafını turlatıyorum ve tekrar arkaya gönderiyorum. Bu daha sağlam olması için yaptığım bir şey. Şu an bu şekilde görünüyor ve bakın biraz bir yükseklik oldu. İliklerken daha kolay olacaktır. Dikişim bitti. Arkada ipime birkaç tane düğüm attırıyorum. Sağlam olması için yapıyorum bunu. Ve daha sonra içeriden şöyle yürütüyorum 1-2 adım. İpimi kesiyorum. Düğmemiz bu şekilde. İliklerken de karşısına denk gelen 3. sıradan şöyle geçirelim. Pardon, bir üst oldu. Bu şekilde geçirdiğimizde böyle görünecek. Şimdi bende 10 tane düğme var. Aralarda böyle 5'er santim boşluk bırakarak yukarıya doğru dikmeye devam edeceğim. Gösterdiğim teknikle bütün düğmelerimi dikeceğim. Arkadan böyle görünüyor. Önden de böyle. Bütün düğmeleri dikeyim. Daha sonra iplerden bahsetmek istiyorum ne kadar kullandığımdan. Ve gömleğimiz tamamlanmış olsun. Bu şekilde görünüyor. Düğme dikme işlemini tamamladım. 10 tane düğmem vardı. Onu da kullandım. Düğmeler arası 7 santim boşluk bıraktım. Siz daha fazla veya az bırakabilirsiniz. Uç kısma dikmedim çünkü burası küçük bir yaka gibi görünsün istiyorum giyildiğinde. Ama isterseniz siz sıfırda dikebilirsiniz. Yakası ve genel olarak duruşu bu şekilde. Yakası katlanıyor. Ben biraz geriden ördüğüm için yayılmaya müsait bir model oldu. Belki dediğim gibi şuralardan küçük bir dikiş yaparım.
Siz isterseniz daha önden başlayabilirsiniz. Onun herhangi bir sıkıntısı olmaz. Sadece duruşu farklı olacaktır. Boyun kısmını biraz kapalı gösterecektir. Şu an arka kısmı da bu şekilde yakanın. İplerden bahsetmek istiyorum. Videonun en başında kullandığım ipten bahsetmiştim. Alize Cotton Gold kullandım. Bej ve kahverengi rengini tercih ettim. 320 gram bej rengi kullandım. 80 gram da kahverengi rengini kullandım. Ve toplamda 400 gramla bu gömleği örmüş oldum. Ancak gömleğim oldukça geniş ve oversize olduğu için, büyük bir beden olduğu için bu kadar ip gitmesi normal. Ama daha small, medium, large gibi bedenlerde örmek isterseniz elbette daha az iple örmeniz mümkün olacaktır. Özellikle crop modellerde daha az ip gidecektir. Ben oldukça uzun ve geniş bir model ördüm. Evet, son durum bu şekilde. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Ördüğünüz zaman benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Farklı gömlekler de örmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.